Selam Arduino severler. Zaman zaman Arduino programlama ile ilgili trik noktaları paylaştığım videolar yayınlıyorum. Onlardan bir tanesinde Arduino programlamada flag kullanma videosunun yorumlar kısmında smoothing'i anlatır mısın diye bir yorum gelmişti. Ona istinaden bu videoyu çekiyorum. Smoothing nedir? Nerelerde kullanılır? Neden ihtiyaç duyarız? Bunu kısaca özetledikten sonra 2 tane yöntem ve toplam 3 tane çözüm yolu önereceğim. Hemen videoya başlayalım. Bu videonun sponsoru PCWay. PCWay bildiğiniz gibi 5 dolara 10 tane 10x10 cm boyutunda devre kartı üreten bir devre kartı üreticisi. Ürettikleri bütün devre kartlarında makineyle yolları tek tek kontrol ettikleri için herhangi bir kısa devre ya da kopma gibi problem yaşamıyoruz. Dolayısıyla tamamen çalışan arızasız devre kartlarını 5 dolara satın alabiliyoruz. Bu arada PCWay'den yeni bir kargom gelmişti. İçerisinden 4 tane de cetvel çıktı. Yani 4 tane de cetvel almıştım. Bu cetvellerden bir tanesini yorum yapan arkadaşlarımdan birine hediye edeceğim. Yorumla ilgili beklentim şu: yeni videolarda ne anlatayım Arduino ile ilgili? Yani bu tip böyle spesifik bazı konular anlatmak istiyorum. Beğendiğim yorumlardan bir tanesi için hem video çekeceğim hem de o yorumun sahibine cetvel hediye edeceğim. Kargo da benden. Elektronik ve yazılımla uğraşırken bazen ne yaparsanız yapın bazı parazitler ya da gürültüler olabiliyor. Örneğin sıcaklık sensörünü buraya koydum. Bir 28 derece, bir 29 derece ölçebilir. Ama sıcaklık burada hala aynıdır. Bu etraftaki ortamdaki gürültüden kaynaklanabildiği gibi sensörlerin çözünürlüğünden vesaire de kaynaklanabilir ama bazen bunlar bize hata yaptırabilir. Mesela 29 dereceye gelince bir alarm ver diye bir şey koyarsak alarm bir açılır bir kapanır, bir açılır bir kapanır. Bunun gibi durumların önüne geçmek için smoothing yani yumuşatma ya da pürüzsüzleştirme diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz smoothing kavramını kullanmamız gerekiyor. Daha önceki videolarımdan bazılarında bunları göstermiştim ara ara. Mesela sıcaklık sensörü ile ilgili test yaparken çakmağın alevi gelmeden daha o manyetik alan oluşturan çakmakla... Manyetik alan oluşturmuyor ki. Mesela sıcaklık sensörü ile ilgili test yaptığım bir videoda şunu göstermiştim. O kıvılcım atan çakmaklar var ya, onun kıvılcımı daha çakmağı yakmadan önce sıcaklık sensörünü doğrudan etkiliyor. Yani onlarca derece, mesela ortam 20 derece ise 150 derece falan gösterebiliyordu. Bu tip durumların önüne geçmek için kesinlikle smoothing algoritmaları kullanmamız gerekiyor. Öncelikle problemi anlamamız lazım. Bunun için analog 0 pinine bir tane potansiyometre bağladım ve doğrudan Arduino'nun örneklerinden bir tanesini içerisine yükledim. Şu an herhangi bir şey yapmama rağmen 347, 348, 345, 349 hatta 350 gibi değerler görüyorum ki bunlar aslında çok büyük farklılıklar. Herhangi bir şey değişmiyor. Burada potansiyometreden kaynaklanacak bir şey de yok aslında. Bunun yerine sabit bir direnç koyduğumuzda da aynı problemle karşılaşıyoruz. Hatta zaman zaman şöyle şeyler de olabiliyor. Arduino'da aynı anda 6 tane potansiyometre okumaya çalıştığımızda bir tane potansiyometrenin değerini değiştirdiğimizde diğer 5 tane potansiyometrenin okunan değeri de bundan etkilenebiliyor. Bunun gibi şeyler de var. Bunların çözümleri çok başka ama bu smoothing yöntemini kullanarak olabildiğince çok hatanın önüne çok basit yöntemlerle geçebiliyoruz. Şimdi bunu bir grafiğe dökelim. Yani serial monitörü değil, serial plotter'ı açıyorum şimdi. Serial plotter'ı açtığımda şu baştaki kısmı umursamayalım. Oradaki başlangıç değerleri hatalı olabiliyor. Serial monitörün yapısından kaynaklanan bir şey. O buffer'da tutulan bazı verileri ilk başlangıçta aktarıyor. Her neyse. Ondan sonrasına bakacak olursak buralarda 349-350'lere doğru giden değerler gördüğüm gibi 342-343'e kadar düşen değerler de görüyoruz. Ortalamanın 3-4 birim fazlası ya da ortalamanın 3-4 birim altı, yani toplamda 6-8 birimlik bir fark görebiliyoruz ki binde 8 bayağı büyük bir orana tekabül ediyor. Bunu biz sıcaklık sensörüyle okuma yaptığımızda da 1-2 dereceye kadar sıcaklık derecesinde hassasiyet kaybımız olabiliyor. Şimdi çok basit bir örnekle bunu düzeltmenin yöntemini göstereceğim. Sonra bir tane de çok güzel bir kütüphane önereceğim. Öncelikle basit manuel yöntemden bahsediyorum. Serial plotter'ımı kapattım. Şuraya yeni bir Arduino sayfası açıyorum. Bunu kaydetmiyorum. Bununla bir işim kalmadı. Şöyle ben yazmaya başlayayım. Şunların hepsini siliyorum ve baştan yazmaya başlıyorum. Şimdi kodumu yazdım. Burada okuma sayısı önemli. 10 tane değeri, son okunan 10 tane değeri toplayıp 10'a bölüyor. Yani son 10 değerin 10 ortalamasını alıyor diyebiliriz. Bu 10 ortalamasını aldığı için o ufak tefek zıplamaları da kendi içerisinde kısmen tolere ediyor diyebiliriz. Yine A0 pininden okuma yapacağız. Setup kısmında okumaların hepsini 0 diye tanımladık ki bunu yapmasak da problem olmazdı. Ve aşağı tarafta da son okunan 10 tane değerin toplanıp 10'a bölünmesini görüyoruz. Hemen şimdi bunu Arduino'ma yüklüyorum. Serial monitörümü açıyorum. Serial monitörü açtığımda ilk baştaki değerleri şöyle hızlıca göstereyim. Burada da dikkat edilmesi gereken şeyler var. İlk 10 değeri kötü okuyor. Çünkü 0, 0, 0, 0, örnek veriyorum 50.
Bu 50'yi 10'a bölüyor ve 5 değerini buluyor. Halbuki 50 civarında bir şey bulması lazımdı. O yüzden ilk 10 değeri saymazsak ki onu engellemenin de yöntemleri var. 346 hiçbir şekilde değişmiyor. Sürekli bize 346 gösteriyor. Ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle hafif değiştirdiğim zaman da akla mantığa uygun bir şekilde ve yumuşak bir şekilde artıyor. Bunu daha iyi anlamak için serial monitörümü kapatıyorum. Serial plotter'ımı açıyorum. Yine şu başlangıçtaki şu aşağı doğru inen değer serial monitörün ilk açılmasıyla alakalı bir problemden kaynaklanıyor. O bizim yazılımımızla alakalı bir şey değil. Şöyle yavaş yavaş çeviriyorum. Artırmaya başlıyorum. Ne kadar yumuşak arttığına bakar mısınız? Tekrar sola çeviriyorum potansiyometremi. Bırakıyorum, böyle kendisi çok yavaş bir şekilde iniyor. Tekrar çevirdim. Biz eğer smoothing yapmasaydık bunlar çok sert bir şekilde olacaktı ve yine o parazitleri görecektik. Sinüs dalgaları gibi çok yumuşak hareketler yapabiliyoruz bu şekilde. Bu potansiyometre için aslında her zaman kullanacağımız bir şey değil. Daha çok biz bu tip şeyleri sensör verileriyle çalışırken yaşarız. Yani sıcaklık sensörü, nem bilgisi gibi, ışık bilgisi gibi şeylerle çalışırken yaşarız. Birazdan sıcaklık ve nem sensörüne geçeceğiz ama konuyu çok daha iyi anlamak için Smoothit kütüphanesini bir de potansiyometre ile göstermek istiyorum. Daha sonrasında sensöre dediğim gibi geçeceğiz. Şimdi bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer konuyla ilgili anlaşılmayan şeyler varsa lütfen yorumlarda onları da bana belirtin. Ya da ilerleyen derslerde neler öğrenmek istiyorsanız onları da yorumlarda benimle paylaşın. Geçenki videolarımdan birisinin altına bir arkadaşım çok hızlı anlatıyorsun, anlamıyoruz gibi bir şey yazmış. Eğer böyle durumlar varsa da söyleyin. Elimden geleni yapayım. Şimdi Smoothit isminde bir kütüphane var. Bunun linkini de açıklama kısmında paylaşacağım. Ücretsiz, hemen Arduino'muza yükleyip hemen 1-2 dakika içerisinde çalıştırabiliyoruz. Onun içerisinde bir örnek var. Onun böyle gereksiz yerlerini silip bir iki tane ufak tefek değişiklik yapıp şöyle bir örnek elde ettim. Bunu da ayrıca paylaşacağım bu örneği kullanmak isterseniz. Şimdi burada toplamda 3 tane değer elde edeceğiz. Bir tanesi potansiyometrenin okunmuş değeri. Yani o an normal standart analog read yaparak okuduğumuz değeri. İkincisi son 10 ya da son işte 5 gibi kendi değiştirebileceğimiz değerlerde son okumaların ortalaması. Bir tanesi de exponential denilen bir filtreleme yöntemiyle alınan ortalama değeri. Bunların aralarındaki farkları da göreceğiz. Hangisinin hangi tipteki projeler için uygun olduğunda siz karar verebileceksiniz. Şimdi bu yazılımı da Arduino'ma yüklüyorum. İlk önce bir serial monitörü açacağım. Burada sırasıyla ilk değer sensörün kendi okunan değeri, analog read yapılan değeri. Diğeri ortalama 10, son 10 okumanın ortalaması olan değer. Diğeri de exponential olan ortalama. Dolayısıyla yan yana bakarken buna da dikkat edelim. Şimdi rastgele bir anda durduracağım. Şimdi 417, 417, 414, 15, 17 diye bu potansiyometrenin analog read yaparak okunan değerlerini görüyoruz. Yani yine her zamanki gibi beklediğimiz gibi bir kıpırdama var. Son 10 değerin ortalamasını aldığımızda ise şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. 414.90, 415.10, 415.30. Gördüğümüz gibi bu değerler birbirine çok daha yakın. Yani o 3-4 birimlik atlamaları artık 0.2, 0.3 birimlik atlamalar olarak görüyoruz ki bu çok daha bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada örneklem sayısını artırarak bunu çok daha smooth bir hale de getirebiliriz. Son 10 değil, son 100 değeri de okuyabiliriz ama bu sefer hem yazılımımızın boyutu artabilir hem de bazen şöyle durumlarda son 100 tane değer mantıklı olmayabilir. Örnek veriyorum, ortam sıcaklığı gibi bir yerde olabilir. Mesela bu odanın sıcaklığı hiçbir zaman anlık olarak 50-100 derece artmaz. Ama anlık olarak artacak bir şey olsun. Mesela lambanın kapanması gibi bir şey. Bu lambanın ışığı kapandığında ben son 100 değeri alırsam ve her değeri de işte 1 saniyede bir okursam ancak 100 saniye sonra falan gerçek değeri elde edebilirim. 100 saniye gecikmeli bir iş sizin işinizi bozacaksa 100 tane değil 10 tane okuma yapabilirsiniz ya da okuma aralığını azaltabilirsiniz. Şimdi bir yanındaki değere bakıyorum. O da 414.79'dan başlamış 415.01, 415.21 gibi
devam etmiş. Bunu aslında serial monitör değil de serial plotter'dan görürsek çok daha anlaşılır olacaktır. Yine şu ilk baştaki değerlerin gitmesini bekliyorum. Onlar Arduino'nun seri iletişimiyle alakalı bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Bekleyelim. Beklerken de şunu anlatayım aslında. Burada Smoothed Average denilen yöntemde dediğim gibi son X, son 10 değeri alıyoruz burada. Son 100 değer, son 5 değer gibi değerleri değiştirebiliriz. Exponential olan versiyonda da ne kadar küçük değer girersek o kadar fazla smooth oluyor. Yani buraya 1 girersek biz çok daha fazla veri toplayarak bir ortalama alıyor. Buraya 100 girersek çok daha az veri toplayarak bir ortalama alıyor. Aslında tam bir ortalama değil, filtreleme yöntemlerinden bir tanesi bu. Birazdan bunları da deneyeceğiz. Şimdi burada mavi renkteki değerler birinci değeri, yani sensörün analog read yapılan değerini gösteriyor. Kırmızı olan değerse son 10 değerin average, yani ortalamasını gösteriyor. Exponential olansa yeşil renkteki değer. Şu an hiçbir şey yapmadığım halde gördüğünüz gibi bayağı bir dalgalanma var. Birazcık hareket ettirirsem daha güzel görebiliriz. Azıcık sağa çevirdiğimde potansiyometreyi gördüğünüz gibi mavi değer hemen yukarı çıkıp yine o hareketini yapmaya başladı. Kırmızı değer biraz daha yumuşak bir şekilde gitti. Yeşil çok daha yumuşak bir şekilde gitti. Mesela yeşil olan, exponential olan değeri 10 değil de 5 yapıp tekrar deniyorum. Ve bu sefer aşağı indirelim. Şu an dikkat ederseniz yeşil olan değer 5'e indirdiğim zaman çok daha fazla örneklem aldığı için daha da yumuşak bir hareket yaptı. Mesela bunu bir de 1 diye deneyelim. Şimdi tekrar artırıyorum. Şu an o kadar yavaş gidiyor ki hala kırmızı ve mavi değerlerle buluşamadı şu an. Biraz önce bahsettiğim işte o saniyede bir örneklem alıp 100 tane ortalama alınan dediğim durum burada karşımıza çıkıyor. Saniyeler sonra gerçek veriyi görmemizin bizim için bir sakıncası yoksa bu şekilde çok daha smooth bir veri elde edebiliyoruz. Bu tamamen yapacağımız işle, sensörle ve zamanlamamızla alakalı bir durum. Burada biraz önceki 10 değeri bence güzeldi. Onu hiç bozmuyorum. Tekrar şöyle bir yükleme yapıyorum. Şu an 100 milisaniyede bir okuma yapıyoruz bu arada. Şu an birbirine çok daha yakın bir şekilde devam ediyor. Bu Smoothed Average'i 100 yapıp deneyelim bir de. Şimdi kırmızı olan Smoothed Average'i, yani son 100 değerin ortalamasını aldığımızda da bu sefer kırmızı olan grafik bir önceki yeşilin yaptığı duruma benzer bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Burada sert bir kırılma oldu. Aslında olmaması lazımdı. Bir de ona bakayım. Bu benim geç çevirmemle alakalı bir şey mi? Evet, muhtemelen onunla alakalı. Normalde kırılmaması lazım. Yani olabildiğince yumuşak bir şekilde gitmesi lazım. Şimdi burada dikkat ettiğimiz başka bir şey daha var. Kırmızı grafik, yani ortalamanın aldığı grafik daha doğrusalken yeşil olan, yani exponential olan grafik daha doğrusal olmayan bir grafik çiziyor. Daha böyle kavisli bir grafik çiziyor. Bu da yine yapacağımız işe göre ve kullandığımız sensöre göre değişen ve dikkate almamız gereken bilgiler arasında. Şimdi bunu 100 denemiştik. Bir de mesela 2 deneyim. 2 denediğim zaman nasıl bir şey ortaya çıkacak? Gördüğümüz gibi 2'ye aldığımda kırmızı olan grafik mavi grafikle neredeyse aynı şekilde hareket ediyor. Yani çok fazla smoothing yapmadığı için o nereye giderse hemen ardından onu takip ediyor. Çok fazla bir değişiklik olmuyor ama yeşile baktığımız zaman yeşil hala güzel bir şekilde o orta yolu bulmaya çalışıyor diyebilirim. Ortalama bir sensörle çalışma yaparken 10-20 gibi değerler iyi oluyor. Ben şunu 20'ye, bunu da 5'e alıp bir tekrar deneyeceğim. Çünkü bu azaldığı zaman daha fazla değerle veri üretiyordu. Diğeri de arttığı zaman daha fazla değerle veri üretiyor. Çok azıcık artırıyorum. Ve hızlı hızlı hareketleri değiştireyim. Gördüğünüz gibi böyle çok hızlı sol sağ yapıyorum potansiyometreyi ve yeşille kırmızı olan grafik ortalarda seyrederken mavi grafik yukarılara inip çıkıyor. Bu şekliyle aslında çok daha anlaşılır gözüküyor. Daha hızlı yapıyorum. Bıraktım. Hemen
her iki grafikte mavi grafiği yakaladı. Şimdi bu öğrendiğimiz bilgilerle sıcaklık ve nem sensöründen alınan gerçek bilgileri de grafiğe yansıtalım ve konuyu kapatalım. DHT11 sıcaklık ve nem sensörünü 2 numaralı dijital pine bağladım ve Adafruit'un kütüphanesindeki hazır örneği çok azıcık kısaltarak yükledim. Şu an burada gördüğünüz gibi nem seviyesi %20 ile %21 arasında gidip geliyor. Sıcaklık da 26'da sabit ama bazen bir 27 olduğu olmuştu biraz önce. 27-26 diye gittiği zamanlar olmuştu. Çok azıcık bir üfleyeyim mesela. Mesela bir rüzgar geldiğini varsayalım. Şu an ne yapacak? Nem %21-20 arası yine gidip geliyor. Sıcaklık sabit. Tekrar bir üfledim. Nem bir anda %30'a çıktı normal. %33, %37, %39. Sıcaklık yine değişmedi. Sıcaklığı değiştirmek için de aslında şöyle bir yöntem deneyelim yine. Önündeki havayı ısıtıyorum çakmakla. Sıcaklık yavaş yavaş yükseliyor. Mesela burada da bir şey ortaya çıkıyor. Yine DHT11 gibi kendi içerisinde böyle haberleşme yapan sensörlerde aslında bir miktar düzeltme muhtemelen var. Çünkü benim gönderdiğim sıcaklığı zaten geç algılıyor. Yani ısıtmama rağmen saniyeler sonra sıcaklığın arttığını görebiliyoruz. Ama LM35 gibi daha analog sensörlerde bu çok ani oluyor ve onlarda çok daha fazla smoothing gerekiyor. Ama mesela burada da gördüğümüz gibi herhangi bir şey yapmamamıza rağmen 29-28 arası gidip geliyor burada. Yani 1 derece fark bence büyük bir fark. Bir 29, bir 28, bir 29, bir 28 sonra 28'de sabitleniyor. Muhtemelen ondan sonra da 28-27 arası gidip gelecek. Burada konuyu anladık. Şimdi bunu smoothing kütüphanesini kullanarak exponential olan yöntemi kullanacağım sadece. Hem sıcaklığı hem nemi aynı anda göreceğiz. 2 tane exponential değeri de ekranda göreceğiz. Bunun için şu ekranı büyütüyorum ve biraz önceki Smoothread potansiyometre örneğindeki değerleri hemen buraya kopyalıyorum. Bunun için sensör pin diye bir şey artık gerek kalmadı. Buna float değer nem diyelim. Buna da SCK diyelim, sıcaklık değeri. Hemen setup kısmına da gelelim. Şunları buraya koyalım. Bunu nem bilgisinden, bunu da sıcaklık bilgisinden alıp ekleyecek. Şöyle yapalım. Burası kalsın. Ve burada toplamda 4 tane değer göstereceğiz şimdi. Bunlardan bir tanesi şu. Bundan sonra virgülden sonra nemin, hatta önceki nemin kendi değerini gösterelim. Bu. Sonra bunun smooth'ut versiyonunu. Sonrasında da sıcaklığın kendi değerini gösterelim. Ve sıcaklığın smooth'ut versiyonunu gösterelim. Şunları da silelim. Bu yavaş bir sensör olduğu için 2 saniyede bir veri alacağız. Dolayısıyla bayağı gecikmeli gelebilir aslında. Şunu tekrar 10'a çeviriyorum o yüzden. Biraz daha az veriyle iş yapsın. Bunu yüklüyorum. Bunu yüklerken de şöyle burayı gösterelim. Değerleri önce bir görelim. Sonrasında Serial Plotter'dan takip ederiz. Şu an değerler normal görünüyor. Serial monitörü kapatıyorum ve Serial Plotter'ımı açıyorum. Şimdi burada mavi olan değer sırasıyla şuradan takip edelim. Mavi olan değer sensörden gelen nem değeri. Kırmızı olan değer Smooth'ut nem değeri. Yeşil olan değer sıcaklık değeri, yani sensörden gelen sıcaklık değeri. Turuncu olan değer de Smooth'ut olan sıcaklık değeri. 2 saniyede bir veri aldığı için bayağı yavaş ilerliyor sistem. Ben belli bir süre bekleyeceğim. Ekran kaydını siz görürsünüz. Ondan sonrasında tekrar konuyu anlatacağım. Gelin şimdi bu grafikleri beraber inceleyelim. %20 ortam nemi vardı ve 26 santigrat derece ortam sıcaklığı vardı. Çakmak yakarak ve biraz da üfleyerek hem nemi hem sıcaklığı artırdım. Şu üstteki grafik sıcaklığı, alttaki grafik nemi anlatıyor. Mesela neme baktığımız zaman şöyle, şurada herhangi bir şey yapmamama rağmen kendi kendine bir artıp azalma olmuştu. Onu büyük oranda tolere etti bu Smoothread kütüphanesi. Ama şu mavi değer, sensörün kendi değeri, ben üflediğimde bayağı bir arttı. 1-2 saniye içerisinde de hemen tekrar aşağı indi.
Gördüğümüz gibi burada bir artış olduğunu görüyoruz ama buradaki gibi kesikli, girintili çıkıntılı ya da bu kadar yüksek zirvelere çıkarak değil, daha yumuşak bir şekilde bunu anlayabiliyoruz. Daha sonrasında şuraya geldiğinde tekrar eski seviyelerine geldi. Yani %20 seviyelerine geldi nem. Daha sonrasında yine herhangi bir şey yapmama rağmen kendisi böyle 1-2 değer yukarı aşağı yaparak şöyle bir grafik oluşturdu. Bunu da olabildiğince yumuşatmış oldu kütüphanemiz. Diğer tarafta sıcaklık yine 26 dereceyle başladı. Kendi kendine 25'lere vesairelere düşüp tekrar 26-27 seviyelerine çıkıp çakmak yaktığımda da şöyle 32 dereceye kadar çıktı. Sonra bayağı yavaş bir şekilde düştü. Bu yavaş düşmesinin sebebi muhtemelen sensörün içi kendisi de ısındı. Ya da dediğim gibi kendi içerisinde de belki de bir Smooth'ut kütüphanesi gibi böyle bir algoritma çalışıyor olabilir. Çok emin değilim. Bu sensörün iç yapısını çok iyi bilmiyorum. Öyle bir şey olduğundan sadece şüpheleniyorum. Çünkü şurada yaptığı hareketler analog bir sensör gibi tepki vermediğini gösteriyor. Burada kesikli böyle zaman zaman inmiş çıkmış, zaman zaman böyle merdivenden iner gibi yavaş yavaş inmiş. Bazen kararsız kalmış, tekrar inip çıkmış. Bunları da büyük oranda bizim kütüphanemiz böyle tolere edip yumuşak bir şekilde gelmiş ve tekrar 25-26 seviyelerine, 25 seviyelerine oturmuş. Böyle devam ediyor. Bu videoda hem ortam şartlarından hem de elektriksel gürültülerden etkilenen sensör gibi bazı değerlerin nasıl yumuşatılıp daha kullanışlı hale getirileceğini görmek için 2 tane yöntem anlattım. Bunun içerisinde toplamda 3 tane çözüm vardı. Bunlardan bir tanesi basit ortalama alma. Son 10 tane veriyi toplayıp bunları 10'a bölme şeklinde giden bir yöntemdi. Diğeri de Smooth'ut kütüphanesiydi. Smooth'ut kütüphanesinin içerisinde hem bu 10 tane ortalama yöntemini biraz daha güzel çalıştıran bir algoritma vardı. Hem de exponential denilen bir yöntem vardı. Onunla biraz daha böyle lineer olmayan, daha az keskin hatları olan grafikler elde edebiliyorduk ve sensör verilerimizi çok daha uygun bir şekilde okuyabiliyorduk. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ara ara yine Arduino ile ilgili bu tip sizin isteklerinize göre videolar çekeceğim. Eğer aklında öğrenmek istediğin ya da daha detaylı bilgi almak istediğin konular varsa onları da yorumlar kısmında benimle paylaşırsan gelecek videolarda bunları da dikkate alarak yeni videolar çekmeyi planlıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum.